Yıl 1704. Pasifik Okyanusu'nun ortasında, haritalarda bile zor bulunan küçücük bir ada. Ve o adanın kıyısında tek başına duran bir adam. Ufukta yavaş yavaş uzaklaşan bir gemiyi izliyor. Rüzgar sert esiyor. Dalgalar kayalara vuruyor. Gemideki adamlar onunla alay ediyor. Bazıları kahkahalar atıyor. Bazıları ise son kez el sallıyor. Ama kıyıda duran adamın yüzünde korku yok. Çünkü birkaç gün, en fazla birkaç hafta içinde başka bir geminin geleceğini, sonra tekrar medeniyete döneceğini düşünüyor. Ama bilmediği bir şey var. Birazdan gözden kaybolacak o gemi, hayatında göreceği son insanları taşıyor. Önündeki yalnızlıksa bir gün, bir hafta ya da bir ay değil. Tam 4 yıl, 4 ay sürecek. Bu adamın adı Alexander Selkirk'tü. Ve onun hikayesi yüz milyonlarca insanın tanıdığı bir karaktere ilham verecekti. Robinson Crusoe. Fakat bu hikaye bir adada mahsur kalan adamın öyküsünden çok daha fazlası. İnsanın kendi kibriyle, korkularıyla ve yalnızlığıyla yaptığı savaşın hikayesi. Alexander Selkirk, İskoçya'da doğdu. Çocukluğundan beri asi bir karaktere sahipti. Kurallardan hoşlanmıyor, otoriteye meydan okumayı seviyordu. Sürekli kavga ediyor, sürekli başını belaya sokuyordu. Sanki sakin bir hayat yaşamak için yaratılmamıştı. Bu yüzden genç yaşta denize açıldı. O dönemde denizcilik bugünkü gibi romantik bir macera değildi. Gemiler aylarca okyanuslarda sürükleniyor, mürettebat açlık çekiyordu. Hastalıklar hızla yayılıyor, fırtınalar tek bir gecede yüzlerce insanı öldürebiliyordu. Korsanlarsa her zaman pusudaydı. Ama Selkirk için bütün bunlar özgürlüğün bedeliydi. Yıllar geçtikçe deneyimli bir denizciye dönüştü. Yıldızlardan yön bulabiliyor, gemilerin durumunu anlayabiliyor ve denizin dilini okuyabiliyordu. İşte bu bilgi bir gün hayatını kurtaracaktı. 1704 yılında Cinque Ports isimli gemide görev yapıyordu. Fakat gemi kötü durumdaydı. Tahtalar çürümeye başlamış, gövde sürekli su almaya başlamıştı. Selkirk durumu fark etmişti ve geminin daha fazla dayanamayacağını düşünüyordu. Kaptanı defalarca uyardı ama kaptan onu dinlemedi. Tartışmalar günler boyunca devam etti ve sonunda öfke patladı. Selkirk herkesi şaşırtan bir karar verdi. Beni burada bırakın. Belki de birkaç saat sonra kararını değiştirecekti ama işler beklediği gibi olmadı. Kaptan emri verdi ve Alexander Selkirk kıyıya bırakıldı. Yanında yalnızca birkaç temel eşya vardı. Bir tüfek, bir miktar barut, bir balta, bir bıçak, bir İncil ve birkaç parça giysi. Sonra gemi uzaklaşmaya başladı. Selkirk önce kendinden emindi. Geminin geri döneceğini düşündü. Ama saatler geçti, gemi küçüldü, daha da küçüldü ve sonunda ufukta kayboldu. İşte o an gerçeği anladı. Artık tamamen yalnızdı. İlk günler korkunç geçti. Geceleri uyuyamıyor, ormandan gelen her ses onu ürkütüyordu. Karanlık çöktüğünde kendisini savunmasız hissediyordu çünkü çevresinde başka bir insan yoktu. Ne bir dost, ne bir düşman, ne de yardım isteyebileceği biri. Sadece sessizlik ve o sessizliğin içinde yankılanan kendi düşünceleri vardı. Günler geçtikçe yiyecek sorunu başladı. Yanında getirdiği erzaklar hızla tükeniyor, açlık kendini göstermeye başlıyordu. Ama Selkirk pes etmedi. Adadaki yabani keçileri keşfetti ve onları avlamayı öğrendi. Başlangıçta başarısız oluyor, saatlerce koşup sonunda eli boş dönüyordu. Fakat zamanla bedeni değişmeye başladı. Daha hızlı koşuyor, daha çevik hareket ediyor, daha güçlü hale geliyordu. Keçi derilerinden kıyafet yaptı. Kulübeler inşa etti, yiyecek depoladı. Ateş yakmayı geliştirdi. Yağmurlardan korunmayı öğrendi. Her gün yeni bir beceri kazanıyordu.
Ama fiziksel zorluklar yalnızlığın yanında önemsiz kalıyordu. Çünkü insan sadece yemek yiyerek yaşayamaz. İnsanın konuşmaya, gülmeye, hatırlanmaya, yani başka insanlara ihtiyacı vardır. Selkirk ise tamamen unutulmuştu. Bazen yüksek sesle kendi kendine konuşuyor, bazen geçmişini düşünüyor, bazen ailesini hatırlıyordu. Bazense belki bugün bir gemi gelir diye saatler boyunca sessizce denizi izliyordu. Ama hiçbir gemi gelmiyordu. 1 ay geçti. Sonra 1 yıl, sonra 2, 3 ve sonunda 4 yıl. 4 yıl boyunca hiç insan yüzü görmedi. Tek başına yaşadı ve yalnızlığın ne demek olduğunu herkesten daha iyi öğrendi. Ve sonra hayatının en önemli günü geldi. Bir sabah ufka baktığında bir yelken gördü. Önce gözlerine inanamadı. Belki de yine hayal görüyordu. Ama hayır, bu kez gerçekten bir gemi yaklaşıyordu. Kalbi hızla atmaya başladı. Koştu, bağırdı, ateş yaktı ve işaret vermeye çalıştı. Dakikalar saatler gibi geçiyordu. Sonunda gemideki insanlar onu fark etti ve 4 yıl 4 ay sonra Alexander Selkirk yeniden bir insan sesi duydu. Kurtarılmıştı. Fakat hikayenin en şaşırtıcı kısmı şimdi başlıyordu. Çünkü Selkirk'in terk ettiği gemi gerçekten batmış, gemide kalan insanların büyük bölümü hayatını kaybetmişti. Yani onu kurtaran şey aslında denizcilik bilgisi ve bir anlık öfkeyle verdiği o karar olmuştu. İngiltere'ye döndüğünde herkes ondan bahsediyor, gazeteler hikayesini yazıyordu. İnsanlar onu görmek, nasıl hayatta kaldığını öğrenmek ve nasıl delirmediğini anlamak için sıraya giriyordu. Yıllar sonra bir yazar bu hikayeyi duydu ve ondan ilham aldı. O yazarın adı Daniel Defoe'ydu. Yazdığı romansa Robinson Crusoe. Fakat bana göre Alexander Selkirk'ün hikayesindeki en etkileyici şey sadece hayatta kalması değil, kendiyle baş başa kalabilmesiydi. Alexander Selkirk yıllarca yalnızca kendi düşüncelerini dinledi ve o sessizlik içinde bambaşka bir insana dönüştü. Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki küçücük bir ada, bir denizciyi dünyanın unutamayacağı bir efsaneye dönüştürdü ve bize çok önemli bir şey öğretti. Bazen insanı değiştiren şey yaşadığı yer değildir, mecbur kaldığı yalnızlıktır.